Herkese merhaba. Dilerim enerjiniz süperdir. Bugün ilişkiler konusunda yine sorular var. Onları cevaplamaya devam ediyorum. Çok enteresan iki sorumuz var bu sefer. Bir tanesi, sevgilimin sürekli olarak beni düşünmesini nasıl sağlarım? Şimdi bu soru bana gerçekten enteresan geldi. Çünkü kimse kimseyi sürekli olarak düşünmesin. Yani bu bir takıntı demek. Bu normal bir şey değil. Siz de kimseyi sürekli olarak düşünmeyin. 24 saat kimse de sizi düşünmesin. Üstelik eğer bu şekilde size yaklaşan biri varsa 24 saat seni düşünüyorum diye gerçekten onun ruh sağlığının çok da sağlıklı olmadığını düşünmenizi tavsiye ederim ben. Herkesin kendi hayatı olmalı ve herkes merkezinde kendi olmalı. Bunu hep söylüyorum. Kendi hayatımı merkezindeyken kendi hayatının merkezinde olan bir ilişkiyle keyifli bir ilişki yaşayabilirim. Yoksa ya ben ona bağımlı hale gelirim ya o bana bağımlı hale gelir ve hiçbir şekilde bu ilişki sağlıklı olmaz ve güzel de yürümez. Mutlaka bir yerden sonra arıza çıkar. Ama hani soruyu şöyle yumuşatalım, daha sağlıklı hale getirelim. Sevgilimin aklına daha çok nasıl gelebilirim? Böyle sorarsanız size derim ki biraz ortalıkta olmayın. Biraz gizemli olun. Her aradığında hemen açmayın. Her attığı mesaja hemen dönmeyin. O aradığında erken kapatın. Böyle şimdi yapıyorlar ya, yok sen kapat sen kapat, reklamlarda bile var. Oralara kadar gitmeyin. Benim biraz işim var. Birisi arıyor galiba. Ben bir dakika sonra sana dönerim gibi böyle erken kesin. Dolayısıyla sizi bu şekilde düşünmesini sağlayabilirsiniz. Yani daha fazla aklında kalırsınız. Ama erkeklerden çok fazla şey bekliyoruz. Yani biz çok yoğun seviyoruz. Kadınlar daha fazla, daha güçlü, daha çok seviyorlar ve sevgilerini çok daha fazla gösteriyorlar her zaman için. Ve çok kadından da böyle şikayet duyuyorum. Yani beni sevdiğini bir kere bile söylemedi, bir kere bile göstermedi, işte bir kere bile bana çiçek almadı gibi. Ama biz kadınların yaptığımız en büyük yanlış çok fazla hem el altında olmak, hem her aradıklarında orada olmak, her çağırdıklarında gitmek. Bunlar yani yapmamamız gereken şeyler. Biraz fazla ben seni seviyorum. Belki bana güven duygusunu vermeye çalışıyorsunuz orada bunu yaparken, ama güven duygusu farklı bir şekilde de verilebilir. Yani her an ben bütün hayatımın bütün ayrıntılarını sana anlatıyorum. Bak bana güven şeklinde vermemiz gerekmiyor bunu. Biraz gerçekten kendi hayatınızı kendinize saklamanız gerekiyor. Onun aklına daha fazla gelebilmek için. Bir de şöyle bir şey var. Yalnızlık korkusu kadınları özellikle böyle bir adama fazlaca bağlanmaya itiyor. Yalnızlık korkunuz varsa mutlaka bunu halledin. Yani ya benimle çalışmaya gelin ya başka bir arkadaşımla çalışmaya gidin ve bunu karşınızdaki ilişkideki kişiye kesinlikle belli etmeyin. Çünkü o zaman da size, yani kendine güvenli kadından hoşlanıyor erkekler ve o zaman size işte bu kadının yalnızlık korkusu var, nasıl olsa benden ayrılamaz gibi bakacaktır. Bu bakışta ilişkinin sağlıklı gitmemesini sağlayacaktır. Bir ikinci konu, bu konuda enteresan. Sevgilimin beni özlemesini nasıl sağlarım diye sormuş birisi. Şimdi bu sorunun aslında bizim için komik ama en önemli cevabını en son söyleyeceğim. Ama önce sizin kendi ayaklarınızın üzerinde duruyor olmanız gerekir. Kendinize güvenli olmanız gerekir. Merkezinizde duruyor olmanız gerekir. Bir erkek için bunu görmek çok önemli. Yani bu kadın bana yaslanmıyor, bunun bana ihtiyacı yok. Ben gitsem de bu sapasağlam durur, bir şekilde hayatına devam eder. Başkasını rahatlıkla bulabilir. Yani kafasında böyle bir şey olmalı. Bir de erkekleri çok etkileyen bir şey söyleyeceğim. Onlara eğer farklı olduklarını söylerseniz sizden çok etkileniyorlar. Yani bunu nasıl yapabiliriz? Tabii ki uydurmayın. Yani ben hiçbir zaman uydurma taraftarı değilim ama bir şey bulacaksınız o ilişkiyle ilgili. Ne bileyim ben, işte bir özellik, onun herhangi bir özelliğini sizin tarafından keşfedilmiş olması çok kıymetli. Yani ona ait bir özellik bulun. İşte söylediği herhangi bir şey için olabilir. Sen ne kadar zekisin, sen ne kadar farklısın, ben böyle bir insana rastlamadım daha önce gibi bir şey söylediğinizde onun kendisini çok iyi hissetmesini sağlayacaksınız. Başka bir videoda daha önce söylemiştim. Erkekler pohpohlanmayı severler. Herkes biraz pohpohlanmayı sever. Ama bunu ona söylediğinizde onun aklınızda kalacaksınız. Yani bu da bu şey için, soru için bir ipucu.
Ve şimdi geldim söyleyeceğim en önemli kısma. Maalesef bir erkeğin sizi özlemesi için onlar hormonlarıyla yönetiliyorlar ve biraz oraya hitap etmeniz gerekiyor. Yani üstü kapalı da olsa biraz cinsel mesajlar ilettiğiniz zaman, tabii ki ilişkinin en başında kesinlikle hayır. Bunu daha önceki videolarda da anlattım. İlişkinin başında lop diye bir kere cinsellik yazışmasına hiç girmeyin. Şimdi böyle sosyal medyadan, Facebook'tan falan yapıyorsunuz, bana da anlatıyorsunuz. Lütfen yapmayın bunu. Yani erkeklerin bir kısmının, büyük bir kısmının amacı zaten sadece cinsel olarak kadınları kullanmak, öyle söyleyeyim. Ve onların kafasında bir liste var. Bütün bu kadın listesini sıradan geçirmeliyim, beraber olmalıyım gibi bir liste. Dolayısıyla bu listedeki herhangi bir isim olmak istemiyorsanız onlarla bu tarz konuşmalara ilişkinin en başında girmeyin. Bütün değeriniz biter, kıymetiniz kalmaz. O istediği şeyi elde etmiş ve gitmiş olur. Ve siz de kendi pişmanlığınızla, değersizlik duygunuzla, neden bunu yaptım, keşke yapmasaydımlarınızla kala kalırsınız. Dolayısıyla ilişkinin en başında her zaman sağlam durmamız gerekiyor. Yani ben güzel bir kadınım, kendime güvenim var, hayatım zaten sürüyor. Sen evet geldin, hoş bir adamsın, sana bir şans verebilirim, seni hayatıma almayı düşünebilirim. Yani karşı tarafa vereceğiniz enerji bu şekilde olmalı. Ama şu anda değil. Evet düşünebilirim, yani senden hoşlanabilirim ama şu anda deli gibi sana aşık olmadım en baştan. Olduysanız bile bunu belli etmeyin. Lütfen söylemeyin karşı tarafa. Yani ilişkinin yavaş ilerlemesine imkan tanımanız gerekiyor. Ve yine söyleyeceğim en önemli şey kendi değer duygum. Lütfen buna bakın. Yani değersizlik duygusunu ayrı bir videoda uzun uzun anlatmak istiyorum ben ama değersizlik duygusu yüzünden bize değer vermeyen adamlarla ilişkilere devam ettiğinizi görüyorum. Bunu bulmamız lazım. Asıl işte ne yapayım da beni özlesin, ne yapayım da bana bağlansın, işte ne yapayım daha çok düşünsün, aklımda kalsın. Evet bu soruların hepsinin bir cevabı var. İlişkin içinde keyifli ilerlemesi için küçük oyunlar yapabiliriz belki. Hepsini de size anlatıyorum yeri geldiğince ama benim için en önemli şey sizin kendi değer duygunuzun oturmuş olması. Bu o kadar kıymetli bir şey ki bunu oturttuğunuz zaman hayatınızda sadece ikili ilişkilerde değil, iş yerinizde patronunuzla, müdürünüzle, çalışanınızla, annenizle, babanızla, kardeşinizle, bütün arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz bir anda değişecek. O kadar güzel değişecek ki hem de. Bakın geçen gün bir danışanım kendiyle çalışmayı hiç bırakmadı. Benimle irtibatı da hiç bırakmadı yıllardır. Ve çok güzel öyle bir şey yakaladı ki kendi hayatında. O çalışmayı yaptığımız anda ortaya çıktı. Bütün hayatı değişti. Çevresi değişti. Eski ilişkileri dönüp onu aramaya başladılar. Annesinin, kardeşinin kendisine olan davranışı değişti ve bunun çalışmamızın sonucunda olduğunu fark edip bana da coşkuyla bunu bildirdi. Özlem Hanım böyle oldu, Özlem Hanım şöyle oldu diye. Ben de tabii ki çok sevindim onun adına ve bu çözdüğü şey kendi değer duygusuydu gerçekten. Çocukluktan gelen bu değersizlik kayıtlarına mutlaka bakmamız gerekiyor. Bütün ilişkilerimiz için. Evet ikili ilişkileri istiyoruz. Hayatta birlikte yol almak keyifli. Yanımda biri olsun. Ben de işte başımı omuzuma dayayım. Sevincimi paylaşayım, üzüntümü paylaşayım. Bunu hissetmek çok güzel. Ama bu beklediğiniz adamın da size değer veren bir kişi olması çok güzel. Yani onu en baştan siz doğru seçiyor olmalısınız. Yoksa ne oluyor? Kırık dökük ilişkiler, yakık dökük kalpler, acılar, üzüntüler, pişmanlıklar, keşke yapmasaydım, işte keşke gitmeseydim, atmasaydım, aramasaydım. Bir şekilde bir ilişkiye başladığınızda çünkü kalbinizi açıyorsunuz ve oraya kendinizi kaptırıyorsunuz. Bu sefer o sizin için bir ilişki haline dönüyor ve sonra bir hayal kırıklığı kalıyor elinizde. İstemediğim şey bu. Yani en baştan ilişkinin en başı çok çok önemli. Adımlarınızı doğru atarsanız ilişki de hem sağlıklı hem doğru kişiyle hem güzel bir şekilde tahsis edilecektir. Bugünlük bu kadar olsun. Sevgiyle kalın, sevgide kalın, hoşça kalın.